Selamlar herkese. Başlıktan da anlayacağınız üzere sizlere yeniden bir baga yani galet değişim videosu hazırladım ve sebeplerini açıklayacağım. Biliyorsunuz ki kısa bir zaman önce orijinal bagalarımızı başka bir deyişle galetlerimizi Speed Up markası ile değiştirmiştim. Firma önerisi 12 gramdı. Buna uyarak satın almıştım. Tabii ilk olarak orijinal baga ağırlıklarını araştırdım. Ancak hiçbir yerde bir sonuç bulamadım. Bayinin servisine sordum. Onlar da bilmiyordu. Velhasıl aldık, taktık, 400 kilometre kadar kullandık. Takma aşamasında orijinal galetlerimizi çıkarırken elime ağır gelmişti. Burada biraz kuşkulandım. Bir hafta önce Marmaris'e gitmiştik. Bu uzun yolun akabinde varyatörden çok ses geldiğini benle birlikte artçı olan eşimle fark ettik. Ayrıca performans özellikle uzun yolda artçılı olarak orijinal bagalara göre iyi değildi. Neyse, o gün eve döndüğümüzde hepsiburada.com'dan hassas terazi sipariş ettim. Çünkü orijinal ağırlıklar ve bu durum aklıma iyice takılmıştı. Terazimiz gelince hemen orijinal bagaları tarttım. Bir de ne göreyim? 18,5 gram. İnanılmaz. Speed Up'ları Trendyol mağazasından satın almıştım. Neler söyledim bilemezsiniz. Buradan uyarıyorum. Scooter olarak da, baga olarak da marka model fark etmez. Eğer orijinal ağırlıkları bilmiyorsanız öneriye güvenip satın almayın. Tartın, tarttırın. Öyle alın. Orijinalinden çok hafif bagalar 1000 kilometre sonra varyatör yataklarını yer. Motoru gereksiz yorar. Eğer Speed Up kullanacaksanız PCX'te en az 15 gram alın. İsmini vermek istemediğim birkaç YouTuber'a da selam olsun. Onlara sorduğumda 12 gram iyidir demişlerdi. Yazıklar olsun size. Milleti kandırmayın. Her neyse. Ardından tüm bagaların Honda'sı Dr. Play almaya karar verdim. N11.com'dan 18 gram sipariş ettim. Aslında mağaza önerisi 17 gramdı. Ancak ellerinde bulunmuyordu ve 2 hafta sonra geleceğini söylediler. Ben daha fazla bekleyip hafif bagaları kullanmak istemedim. 18 gram ellerinde mevcut olduğu için tercihim bu yönde oldu. Buradan mağazaya ve mağaza yetkilisi Hakkı Bey'e arayıp bilgilendirdiği ve hoş sohbetleri için teşekkürler. 2 gün içinde galetler elime ulaştı. Ek olarak Hakkı Bey'e yeniden teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bagalarımızla beraber 2 adet pul da tarafıma ulaştırıldı. Yeri geldiği için şunu da söylemek istiyorum. Bu pullar hakkında YouTube kanalı olan İstanbullu Bey'e nasıl temin ederiz diye sordum. Cevap bile vermedi. Bilgi paylaşmayacaksan bu işi yapma. Git dükkan aç. Kendi işini yap. YouTube paylaşım platformu ve burada bir şeyler yapıyorsan açıkça söyleyeceksin. O şahısın işi, sadece İstanbul ve İstanbul'a yakın olanlar, ayrıca para. Ana konumuza dönecek olursak Dr. Play galetleri hemen o gün içinde PCX'imize uyguladım. Gelen pulu da beraberinde taktım. Hadi videomuza geçelim. Clap. Yo. İçeriğimizi çok fazla uzatmamak için sizlere varyatör açılışını ve kapanışını göstermek istemiyorum. Bununla ilgili bilgiyi zaten daha önce detaylı varyatör bakımı videomuzda paylaşmıştık. Merak edenler oradan tüm detaylara ulaşabilirler. İlk olarak tüm ön varyatör parçalarımızı çıkarıp kontrol ediyoruz. Aranızda bu işlemi yapacaklara veya yaptıracaklara Dr. Play'lerimizi takmadan önce ön varyatörü detaylıca temizlemeyi ya da temizletmeyi öneririm. Burada tüm ön varyatör parçalarımızı benzin ve balata spreyi ile temizliyoruz. Temizlediğimiz parçaları silip kurumaya bırakıyoruz.
Giriş bilgilendirmesinde de bahsettiğim üzere hassas terazi ile tüm bagalarımızın ağırlıklarını ölçüyorum. Bu sizler için de aydınlatıcı ve bilgilendirici olacaktır. Sıra geldi yağlama aşamamıza. Ön varyatör burç yuvamızı, burcumuzu Escafie gresimiz ile yağlıyoruz. Ben bu kez bagalarımızı ve kızak yuvalarımızı yağlamayacağım. Sebebi ise çok fazla toz toplayarak kurum oluşturması. Şu andan itibaren bagalarımızı takma işlemine geçiyoruz. En önemli kısım burası diyebiliriz. Bu kısımda yapılacak bir yanlışlık düzgün bir performans almamanıza ve ön varyatörün iç yuvalarının yenmesine sebep olacaktır. Burada Doktor Play yazan kısım üst tarafa bakacak. Yıl yazan 2015 kısmı altta kalacak. Fat yazılı kısım ise sırta dayanacak. Özetle doğru takılış şekli bu şekilde değerli izleyenler. Aynını uygularsanız sorun yaşamayacaksınız. Ben hazır açmışken varyatör yuvamızı da benzin ve balata spreyi ile güzelce temizlemiştim. Bu nedenle ön varyatör ve arka varyatör millerimize gres sürüyorum. Takma işlemimize ilk önce ön varyatörümüzle başlıyoruz. Bunun için öncelikle baga yuvalı olan yanağımızı burcumuzla birlikte milimize geçirip çıkartıyoruz. Tekrar çıkarmamızdaki amaç fazla gres varsa bunları bir bez yardımıyla silmek. İkinci takışımızda baskı sacımızı iyice kapatıp elimizle tutarak yuvasına oturtuyoruz. Burası çok önemli arkadaşlar. Eğer bunu uygulamazsanız bagalarınız ters döner ve farkına varmazsanız yaptığınız bunca işlem boşa gitmiş olur.
Şimdi kayışımızı yazıları bize bakacak şekilde arka varyatör yanaklarımıza geçiriyoruz. Hazır açmışken arka varyatörümüzü de bir bez yardımıyla dışarıdan ulaşabildiğim yerleri temizledim. Ayrıca debriyaj balatalarımızı da hafifçe zımparaladım. Detaylı varyatör bakımı yeni yapmış olmamıza rağmen yüzeysel kurumlar oluşmuş. Burada orta burcumuza gelen pulumuzu takmayı unutmuyoruz. Size şöyle söyleyebilirim. Sonuç ilk anda mükemmeldi. Çalışma, kalkış, devirlenme, seyir, ses oranları tamamen değişti. 100-150 km civarında bir alışma süreci var. Sonrasında sizlerle tecrübelerimi paylaşacağım. Bu arada yeni seri Dr. Play galetler artık siyah renkte geliyor. Malzemesi iyileştirilmiş ve daha dayanıklı. Gördüğünüz gibi tüm varyatör aksamlarımızı yerleştirdikten sonra sıkma işlemine ilk önce ön varyatörümüzden başlıyoruz. Sebebi ise arka varyatör somunumuzu sıkarken herhangi bir hareket halinde ön varyatörümüzü hareketlendirerek bagalarımızı dağıtmaması için bunu uyguluyoruz. Tüm işlemlerimiz buraya kadardı. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım sizler için çok faydalı bir video olmuştur. Destekleriniz için videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın.